Terzi kalmamış İtalya'da. Kalmayınca yasak ediyor terzilerin dışarıya gitmesini. Amerika'da terzi kıtlığı vardı. Orada Ermeni varmış. Demiş ben demiş Türkiye'de çok iyi terziler var. Oradan getirelim. Benim aklımdan, hayalimden geçmezdi Amerika'ya gelmek. Ben Hayrettin Cengiz, 92 yaşındayım, 57 senedir Amerika'da yaşıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sıcak. Geç Begüm. Baba ne haber? İyidir. Çay içtiniz mi? İçtik sağ ol. Çocukluğum Biga'da geçti. Çanakkale Biga. Orada doğdum. Orada ortaokula kadar okudum. Biga'da lise olmadığı için beni İstanbul'a falan gönderemediler. O zaman terzilik için beni çırak olarak verdiler. İşte ondan sonra terziliği devam ettirdim. Bu serger diyorlar. Kumaşların kenarlarını sarıyor böyle. Pürüzlenmesin diye. Bu da blind stitch, gizli dikiş. O da hanım işi, bir sürü işler yapıyor. Askere gittim. Askerden geldim. İstanbul'da dükkan açtım. Dükkandan sonra, açtıktan sonra Biga'dan amcamın oğlu, İstanbul'u bilmiyor, geldi. Beni de işçi bulma kurumuna götür. Ben yani bilmiyor orasını. Aldım götürdüm. Çok uzun bir kuyruk vardı. O zaman Almanya'ya gidiliyordu hep. Ondan sonra sıraya girdik. O zaman da hatırladığıma göre 13 kuruşluk bir pul, bir de zarf alan sıraya giriyor. Almanya'ya müracaat ediyorlar. Ondan sonra ettik, dağıldık. Ben ondan sonra 1-2 ay sonra Avrupa'ya gittim gezmeye. Dönüşte bir sabah dükkanda gene bir arkadaş geldi. Arkadaşla konuşup muhabbet ederken postacı geldi. Şöyle bir sarı kart getirdi. Ben aldım baktım. İş yeri fabrika olup yol ücreti şu kadar. Arkadaş dedi, senin yanlışın var. Aldı kart elinden. Ya fabrika değil, bu Amerika. Amerika yazıyormuş, ben fabrika. Çünkü o zaman Amerika'ya gelen yoktu yani böyle işçi bulma kurumu. Galiba 34 yaşındaydım. Göster onu, saçların nasıldı evlendiğimizde. Kafamı keserim, saçımı kesmem diyordu. Vay be, güzel saç varmış. Ben istemiyordum. Amcamın oğlu gitmek istiyordu. Ben onun nasılsa sıradayım dedim. Ben de bir application vereyim dedim. Verdim, öyle gitti yani. Benim aklımdan, hayalimden geçmezdi Amerika'ya gelmek. Düşünmezdim yani Amerika'ya geleyim ya bir yere gideyim. Sonra işte arkadaş okudu fabrikayı Amerika diye. Öyle başladı. Sonra ben düşündüm. Ya daha gençliğim var dedim. Deneyeceğim dedim. Yani işim de fena değildi yani öyle. Ama ne bileyim Amerika deyince bana çok büyük geldi bir şey, bir fırsat. 66'da falan
Ama 2 sene bekledim. Ben de o zaman özel bir hoca tuttum, İngilizce hocası. 2 sene aşağı yukarı öğrendim yani, bayağı öğrenmiştim. O zaman Amerika'da terzi kıtlığı vardı. Çünkü İtalyan hükümeti terzi kalmamış İtalya'da. Kalmayınca yasak ediyor terzilerin dışarıya gitmesini. Ve o zaman da ben gittim, Vance Clothing diye bir firmaydı. Orada Ermeni varmış. O demiş ki, ben demiş Türkiye'de çok iyi terziler var. Oradan getirelim. Ve o Ermeni arkadaş yapıyor, müracaat ediyor bizim işçi bulma kurumuna. Ve işte onun vasıtasından geldik. Biz de daha uçaktan indik, havaalanında verdiler green card'larımızı. Bizim bir damatlık hikayesi var benim damatlıkta. Burada biz alışverişe gittik şimdi. Bana damatlık alınacak. Nerede? Bloomingdale'de bir mağazaya gittik. Ben giydim bir tane takım elbise. Bana göre jilet gibi oldu üstüme. Babam dedi ki olmadı. Diyorum Suzan'a oldu aslında. Olmadı dedi babam. Bir başka takım elbise geldi. Böyle bu kol uzun, bu paça uzun falan. Babam dedi ki bu tamamdır. Baba diyorum bu olmaz. Dedi ben sana yapacağım. Eve geldik. Şimdi bak ben bilmiyordum. Erkeklerin bir kolu diğer kolundan uzunmuş. Yani gömlek, ceket muhabbetine. Babam bir ölçü aldı. Komple takım elbiseyi ceketten pantolona full yaptı. Düğünde jilet gibi üstümdeydi. Bu 13 sene önceki olay. Ben 10 kilo daha zayıfım. Geçen sene şimdi düğün müğün olacak. Ben takım elbiseyi gene giydim üstüme. Tabii bu sefer pantolon olmuyor, ceket kapanmıyor. Babam dedi ben hallederim, çıkar. Hepsinin payını ayırmış içine. Hepsini açtı geriye. Şimdi o takım elbise hala bana jilet gibi oluyor. Uçaktan indim işte Şubat ayında. 28 Şubat'ta mı ne geldim? Amerika'nın altın devrinin son günlerine geldik biz. Uçaktan bir indim, eyvah dedim ben nereye geldim böyle. Nasıl kar, nasıl soğuk. Allah, ne yapacağız burada? Sonra götürdüler, bize bulmuşlar yer. Bir İtalyan ailenin yanında. Bir eve girdik, ılık, sıcak. O firmada ben çalıştım. Sevmedim. Makinede yelek dikiyordum. Bana diyorlar overtime yap. Ben sevmedim. Fabrikada onlar gibi çalışmayı sevmedim. Sonra orada 4 tane fabrika vardı, elbise fabrikası, 5 tane. Ben birisinde müracaat ettim designer olarak. Ama bizim gittiğim firma vermedi izin. Orada anlaşmaları varmış onların. Birisi izin vermezse öbür firma alamıyor. Hatta orada ben ayrılmak istediğim zaman sekreter çağırdı beni dedi. Ayrılamazsın dedi. Sen buraya geldin. Buradan ayrıldığın zaman Türkiye'ye döneceksin. Ben de o zaman Immigration Office'e gittim. Anlattım dedim böyle. Immigration memuru verdi bana, kartını verdi. Dedi burası free country. İstediğin yerde çalıştır, istediğin yerde çalışmazsın dediler. Ayrıldım ben. O firma almadı beni, alamadı. Ben ondan sonra McCurdy diye bir mağaza vardı. Oraya müracaat ettim. Hemen aldılar beni sıravacı olarak. Girdim oraya. Evlilik. Burada 3 sene mi 4 sene mi ne kaldıktan sonra ben abime mektup yazdım. Dedim bana Safkan Boşnak kızı bul. Annemin akrabası Boşnak. Onun abisinin arkadaşı. Abisi söyleyince demiş tanıyoruz böyle bir kızı.
Fakat ben ailenin en küçüğü olduğum için ümit etmemişler ben buraya gelebileceğimi. Sonra misafir olarak geldiler. Tabii biz misafir diyerekten. O zaman ben burada elbise yapmıştım kendime. Desen de nasıl biliyor musun? Kareler büyük, kurbağaya benziyor bir şey deseni. O zaman da hippilik modaydı. Bende saçlar da vardı uzun. Abim bulmuş, gittik görmeye. Ben tabii şey istedim, bir yemeğe gidelim beraber, konuşalım falan. Bir gittik, hani bir görüşmede anlaştık. Ondan sonra işte devam etti öyle. Evlendik, getirdik falan. O zamandan beri 24 saat, 7 gün, 30 gün, 365 gün hiç ayrılmamak şu suretle beraber şimdiye kadar. Hanımı almaya gitmiştim New York'a, Rochester'a getirdim. Her taraf kupkuru, ne ağaç ne bir şey. New York'tan şeye geldik, Rochester'a geldik. Çok bir şok oldum ben, Amerika burası mı diyerekten. Caddeden gidiyoruz, burası neresi diyor. Beğenmedi hanım. O zaman da böyle. Zaten o ortam da pek bize uygun değildi. Şey yaptık, bir arkadaş söyledi, bir mağaza açılıyormuş Tyson's Corner'da. Dedim müracaat et dedi. Geldim müracaat ettim. O Bloomingdale, bilmem belki duymuşsunuzdur. İlk employee bizdik yani orada o zaman. 76 senesinin yazında geldi. Bir bulgur pilavı yaptım. Murat karışmıştır onunla. No, ben yaptım. Işman'ın kendisi Acılı, yaptı. Acılı. Çok güzel tam oldu. senin yaptığın gibi. Tamam, elini verdin kızına. Çok güzeldi. No, gerçekten güzel oldu. Afiyet olsun. Acısı da böyle hissediyorsun acısını ama öyle hani zehir gibi çocukların yiyemeyeceği bir şey değil. Çok güzel. Ben çok seviyorum bulgur pilavı. Ha, yoğurdu verdim sizden, sen mi Ben aldın? koydum, anne dolaba koydum. O da 4 Sağ gündür olasın. bekliyor artık, peynir olmuştur herhalde. Çok güzel oluyor. Güzel, güle güle. Haftada bir Afiyet. tencere yoğurdu yiyoruz annemden. Afiyet Sağ ol. olsun, afiyet olsun. O Bloomingdale'de çalışırken ben ayrıldım. Dükkan açtım. Dükkan açınca gene bir Ermeni arkadaş şey yaptı. Dedi taksido yap. Taksido biliyorsun, smoking. Dedi bir yer var dedi, o da sub rental. Ondan alıyorum ben. Ben de kiraya veriyorum. O bana kiralıyor, ben de müşteriye kiralıyorum. Gittim, ben anlaştım. Master Tuxedo firmanın ismi, büyük firma. Ben şey yapıyorum, alıyorum ölçülerini falan. O zaman da talebeler kiraya verince ben de şey yaptım isimli. Master Tailors Tuxedo. Onlar Master Tuxedo, ben Master Tailors Tuxedo. Bir geldiler, bayağı büyük dükkan. Bütün raflar doluyor. Talebeler geliyor ısmarlamaya. Artık raflar almıyordu, yerlere seriyorduk. Ondan sonra bir müddet sonra bana tavsiye eden, Tuxedo'yu tavsiye eden Ermeni arkadaş bize yakın bir yerde dükkan açtı. Terzi. Hem terzi hem taksi benim gibi. Ama benden kiraladı. 2 tane dükkan açtım. Bir tanesi Pan Shopping Center'da, Fairfax'ta, bir tanesi Manassas'ta. Hem kiralık hem terzilik hem de kuru temizleme. Oğlum Rochester'da doğdu. Kızım burada doğdu. Ondan sonra işte onların okullarından falan filan. Ama Türklüğü hiç unutmadık. Her sene Türkiye'ye gittik. Onlar da görüyorsunuz Türkçeyi güzel konuşuyorlar. Sırf annem, babam, abim, ben buradaydık. Öyle büyüdük. Çok böyle yakın birbirimize destek olduk. Hiç böyle halamız, teyzemiz, dedelerimiz falan burada yoktu.
So hem biz annemlere destek olduk hem onlar bize destek oldu. 6 hafta falan Türkiye'de geçiriyorduk. İşte annemlerin İstanbul'da evleri vardı, bir de yazlık vardı. Oraya gidip geliyorduk. Annemle gidiyorduk. Ondan sonra bazen babamla dönüyorduk. Biz bayağı uzun kalıyorduk. Ama çok özlüyorduk yani Türkiye'yi. Ya Amerika'da doğduk da işte evde annemden babamdan Türkçe konuştuk sürekli. Dışarıda İngilizce öğrendik herhalde ilkokulda mı, yuvada mı? Orada anca İngilizce öğrendik. Bizim çocuklar şanslı olarak görüyorum. Çünkü biz hem kendi kültürümüzü, çocukların burada kültür sıkışması yaşamamaları için hem kendi kültürümüzü hem de burada intibak etmeleri için, burada büyüyorlar zaten, intibağa gerek yok, idare etmeye çalıştık. Ve çocuklar okula başladılar, ortaokula başladılar. O zaman Hürriyet gazetesi üye olunuyordu senelik. O senelik özellikle çocuklarımız için, eşim de tabii ki çok okumayı seven insan. Hürriyet gazetesinde üye olduk. Oğlum maçlarla, onlarla, bunlarla gazeteden Türkçeyi okumayı öğrendiler. Ve her sene Türkiye'ye gidiyoruz. Aile dediğim gibi çok kalabalık bir ailemiz. Eşimin ailesi, benim ailem. O sevgiyle büyüdüler Türkiye'de. Onun için onlarda bir yabancılık veya bizim yabancı olmamız hiçbir etki etmedi. Ben emekli olduktan sonra bir akşam bizim damat, benim oğlum, arkadaşlar var. Onları yemeğe çağırmışlardı. Oraya gittik. Dedim ya ben emekli oldum, canım sıkılıyor. Ne yapsam acaba? O da fotoğraf işleri falan yapıyormuş galiba. Bana şu kadarcık bir resim verdi. Dedi bunun yağlı boya yap. Yağlı boya çalış. Hiç 80 yaşında. Hiç elime fırça almış değilim. Verdi onu, yaptım. Bu da benim ilk yaptığım resim. Kurbağa. Ben yaptım onu. Çocuklar dedi, imzanı at üzerine. Ya dedim, bunun bir resim değeri yok ki, ne imza atacağım falan. Neyse öyle başladım. Şimdi artık valla pek soğudum da artık. Ellerim, hatta çizgilerim de o kadar iyi olmuyor artık. Pek yapmıyorum. Ben bütün gün burada dışarıdaki yabancı gazetecilerin yorumlarını dinliyorum. Klasik müzik dinlerim. İşte günler böyle geçiyor. At bakalım oğlum. Severler güzeli Cengiz. Cengiz, evet. Sana dönmüyor, bana dönüyor. Bana dönmüyor, sana dönüyor. Şimdi, geldi. şimdi atarsın ama, değil mi? Yek. Yek. Şimdi de girdim. Sonra şunu tavsiye ederim ben herkese. Dale Carnegie'nin Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak diye bir kitabı vardı. Onda öyle diyor. Geçmişi unut, istikbale demir perde çek. Sadece anını yaşa. Tavsiyem olur.